Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı, huzurlu günler. Bugün sizlerle birlikte çiçek mayası yapacağız. Çiçek yoğurt mayası yapacağız. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim size. Yoğurt otundan yoğurt mayalamaya çalışacağız. Bakalım yoğurt otundan yoğurt mayalama işi nasıl olacak? Ama bunun için öncelikle damızlık elde etmem lazım. O yüzden ilk başta az olarak mayalama işlemi yapacağız yoğurdu. Şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi yoğurt otu. Yoğurt otunu yıkadım. Kuruttum şu anda. Ve ben bunu parçalayıp kasemizin içine koyacağım. Ama önce inek sütümüzü pişirdik. Hafif böyle ılık bir şekilde. Aynı yoğurt mayalama ayarı olacak. Şu anda çok sıcak arkadaşlar. Biraz bekleteceğim o yüzden. Aynı normal yoğurt mayalıyor gibi parmağımız dayanacak şekilde olacak. Şimdi ben şöyle 2 tane de çay bardağına yarım yaparak deneyeceğim. Neden çay bardağına cam olarak denedim derseniz, biri toprak kap, biri cam kap. Hangisinde daha iyi oluyor? Onu gözlemlemek için hem de böyle tercih ettim. Toprak kapta daha iyi mayalanacağını düşünüyorum ama tabii ki bakalım, belki de camda daha iyi olacak. Şimdi öncelikle şöyle, çok sıcak sütümüz. O yüzden sütümüzü biraz soğuması için bekletiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sütümüz soğudu. Şimdi yoğurt otunu şu şekilde, bu şekilde sütümüzün içine atacağım arkadaşlar. Biraz da çay bardağımızı atacağız. Aynı şekilde parçalayıp da atıyorum arkadaşlar. Çay bardağına da. Eski zamanlarda yoğurt otuyla yoğurt mayalandığı söyleniyor ama ne şekilde yapıldığı, bununla ilgili bir bilgi yok ama eski kadim bilgilerden yoğurt mayalamada genelde böyle bu şekilde olduğu için bu yüzden bu yöntemi yaptık. Eskiden mesela Hıdrellez zamanı biz de yapardık. Yoğurt balkona ya da dışarıya koyardık. Yoğurt mayası yenilenmesi için Hıdrellez zamanı Hazreti Hızır gelir, yoğurtları mayalardı. Kimisininki mayalanır, kimisininki mayalanmazdı. O senenin bol bereketli geçeceğini ve yoğurt mayalarımızın yenileneceğini işaretti bu. Şimdi diğer, tabi bu yağmur çiğinden de Hıdrellez'de yoğurt mayalanır. O da çok lezzetli ve güzel olur. Yörükler çok yapar bunu. Şimdi size karışık çiçek olarak da çiçek mayası. Bakalım şimdi erik, nektari, şeftali ve şöyle badem ağacından badem çiçekleri. Kara hindiba topladım ama kara hindibayı buraya koymayı düşünmüyorum. Onu ayrı koyacağım inşallah. Şöyle çilek yaprağım, çilek çiçeğimiz var. Onu da koyalım. Bismillah. Şimdi şöyle bir de kara hindiba var elimde. Kara hindibayı da ayrı, onu da çay bardağına koymayı düşünüyorum. Kara hindiba biraz kök kısmı acımsı olduğu için onu tek yapmayı düşündüm. O yüzden bakalım nasıl olacak. Diğer kara hindiba çiçeğini de şu şekilde açtım. Yine aynı oraya atıyorum onu da. Bekleyip göreceğiz bakalım. Şimdi yoğurt mayamız için bu şekilde yoğurdumuzu sarıp ağzını kapatıp böyle
Küçük bir tabakla kapatacağım. Daha sonra 12 saat bekleyecek. Daha sonra 24 saat bekleyecek. 24 saat sonra açıp bakacağım mayalanmış mı diye. Katılaşma var mı diye. Katılaşma yoksa biraz daha bekleteceğiz. Normalde 2-3 gün sürebilir bu süreç arkadaşlar. İzleyelim görelim bakalım neler olacak. Hayırlı huzurlu günler. Hayırlı günler arkadaşlar. Yoğurt otundan ve çiçeklerden mayaladığım sütüm yoğurt kıvamını aldı. Mayalandı. Tam 48 saat sürdü arkadaşlar. Ben şu anda gece çekim yapıyorum. 48 saatin sonunda. 48 saatte tam mayalandı. Gündüz çekim yapmaya çok fırsatım olmadığı için sizlere şimdi akşam çekim yaptım. Şöyle öncelikle yoğurt otundan mayaladığımı göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz sulandı. Ben çekim yapana kadar. Ama tam kıvamında. Bu da çiçeklerden mayaladığım. Ağaç çiçeklerinden ve yenilebilir çiçeklerden toplamıştım. Daha önceki videomun başında var. Bu da kara hindibadan. Gördüğünüz gibi hafif sulandı ama mayamız oldu. Beklediği için biraz sulandı. Hem çay bardağına, cam bardağı hem de toprak kaplara mayalamıştım. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı oranda mayalandı diyebiliriz. Şimdi mayalarımızı senede bir yenilemek için ilkbahar mevsimi tam uygun. O yüzden mayanızı yenileyebilirsiniz. Şimdi ben size şöyle bunu çiçeklerden temizleyip yoğurt mayamızı suyunu da süzüp bekleteceğim. Daha sonra yoğurtlarımızı mayalamakta kullanabileceğiz. Ve yoğurt otunun aslında yoğurt mayalamakta kullanıldığı diğer çiçeklerde de burada ispatlamış olduk arkadaşlar. İşte bu da yoğurt otundan mayaladığımız yoğurdumuz. Şöyle. Şimdi biraz tadına bakmak istiyorum. Muhteşem. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten oraya koymayayım, hepsini yiyeyim. Çok güzel bir yoğurt tadı var. İnanılmaz. Çiçeklerinkine de bakacağım inşallah şimdi. Ya bu bir mucize. Aslında Allah'ın bize bahşettiği ama bizim bazı şeyleri unuttuğumuz, uygulamayı unuttuğumuz gelenek görenek diyebiliriz bunlara. Çiçekten mayaladığım daha böyle aroması farklı. Şimdi bir de kara hindibadan olanı tadacağım. Kara hindiba, resmen kara hindibanın tadı var. Hafif böyle acımsı, ekşimsi bir tat var. Ama çok güzel gerçekten. Şimdi bunları ben yeşilliklerinden ve çiçeklerinden arındırıp yoğurt mayalamakta kullanacağım. Tabii ki bu yoğurt mayası 3 sefer mayalamak için kullanabilirsiniz. Tekrar yenilemek isterseniz yenileyebilirsiniz. Ama mutlaka denemeniz gereken bir tarif diyebilirim buna. Yani 2 gününüzü alacak bir işlem. Ama çok güzel ve çok lezzetli. Doğal yoğurt mayası. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hep beraber yaptık, uyguladık. İnanıyorum ki siz de uygulayıp yapıp bana atacaksınız inşallah fotoğraflarınızı. Yani şu yoğurt otunun arkadaşlar, bu yoğurt otunu o kadar çok şifası var ki, neden yoğurt otu denmiş diyoruz da bir kere yoğurt mayalamamışız yani şimdiye kadar. İşte bunu da denemiş olduk. Afiyet şifa olsun herkese inşallah. Faydalı videolar çekmeye, yapmaya çalışıyorum. Sizinle birlikte ben de denemeye çalışıyorum bazı ürünleri. Bazı şeyleri ve deneyip sonucunu olumlu aldığım şeyleri de paylaşıyorum. Ama bu gerçekten yapmanız gereken ve paylaşmanız gereken bir işlem, bir gelenek, bir görenek. Çünkü ilkbaharda genelde
Hıdrellez zamanı. Yoğurtlar, sütler dışarıya bırakılır. Hızır Aleyhisselam yoğurt mayası yapacak denir. İşte aslında bu Hızır Aleyhisselam'ın uğraması ve tabii ki çiçeklerin, çiğlerin, yağmur damlalarının oluşturmasıyla bize Rabbimin emanet ettiği, aslında verdiği çok güzel nimetler bunlar. Araştırıp bilmek, bakmak lazım. Yani konuşacak çok şey var ama burada bitirmek zorundayım videoyu. Afiyet şifa olsun herkese. Umarım yaparsınız. Geri dönüşler de çok güzel olacağına inanıyorum. Hayırlı huzurlu günler. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfamız zaten biliyorsunuz, Toprağın Huzuru. Allah'a emanet olun. Huzurlu, hayırlı günler diliyorum.